Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Her yıl kilolarca domatesten hazırlarım. Bahçeden topladığım domatesleri yıkadım. Orta kısımlarını temizleyerek halka şeklinde doğruyorum. Evet, tüm domateslerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Doğradıklarımı geniş bir tencerenin içine alıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, son domateslerimi de doğruyorum. 2 büyük tencerenin içine aldım. Evet, kalan domatesleri de tencerenin üzerine ilave ediyorum. Kapağını kapatarak yüksek ateşte pişirmeye bırakıyorum. Evet, kaynayan domatesleri ara sıra mutlaka karıştıralım. Fazla çıkan suyunu da süzerek alalım. Bu sayede domates sosumuz daha kıvamlı olacaktır. Dibinde bir miktar kalması yeterli olacaktır. Evet, diğer tenceremden de suları süzerek alıyorum. Ve yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Ara sıra mutlaka karıştıralım. Evet, blenderla sos haline gelene kadar çekelim. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı bayağı koyu oldu. Bu sosları tüm yemeklerde kullanabilirsiniz. Evet, şöyle kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Diğer tenceremi de çekiyorum. Küçük tencereye 2 yemek kaşığı tuz, büyük tencereye de 3 yemek kaşığı dolusu tuz ilavesi yapıyorum. Turşulu tuz kullandım. Karıştırarak eritelim. Evet, domates sularımız kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şöyle küçük kavanozlarım var. Hepsini dolduruyorum. Kavanozların kenarlarını sildikten sonra kuruttuğum kapakları 2 geri 1 ileri tekniğiyle kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Evet, tüm kavanozların kapaklarını kapatmaya devam ediyorum. Evet, diğer tenceremi de şöyle yarım kiloluk kavanozlara dolduruyorum.
Kapaklarını kapatarak ters çeviriyorum ve sofra bezi üzerine alıyorum. Bir gece sofra bezinde bekletiyorum. Ertesi gün kavanozlarımı kaldırıyorum. Kapakları hepsi tutmuş. Karanlık, serin yerde muhafaza ediyorum. 2-3 yıl bile dursa asla bozulma yapmaz. Tüm yemeklerde güvenle kullanabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim.